Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Özelden genellikle hep böyle serzenişler vardı, işte Selçuk abi neden videolara ara verdim vesaire. Çoğu arkadaşımızın bilmesine rağmen bazı arkadaşlarımız bilmiyor. İşte malum ülkemizi ve tüm dünyayı saran bir Covid belası var. Ben de bir sağlık çalışanı olarak bununla biraz daha yakın ilişkideydim. Ve doğal olarak da böyle videoları vesaire çok vakit bulamadım, çok zaman ayıramadım. Bugün de uzun süredir her hobicinin veya yeni başlayan arkadaşlarımın genel bir sorusu vardı. İşte filtre malzememiz tamam, her şeyi hallettik, ışığımız, toprağımız, zeminimiz vesaire ama filtre malzemesi ne yapmalıyız veya ne kadar önemli? Arkadaşlar filtre gerçekten de çok önemli. Nasıl? İşte malum bir cam akvaryumun içerisinde biz bir dengeyi oluşturmaya çalışıyoruz. Nasıl? Örneğin bir 100 litrelik bir akvaryuma biz yüzlerce örneğin tetra grubu koyuyoruz. Tetra balıkları koyuyoruz, bitkiler koyuyoruz. Bu bitkiler çürüyor vesaire. Ve bunu biz bir şekilde bir absorbe etmemiz lazım. Yani bu döngüyü hiçbir kazaya uğramadan, işte bir balık ölümü vesaire gibi veya bitkili akvaryumlarda işte alg, yosun vesaire gibi bu sorunlarla karşılaşmamak için filtremiz gerçekten olmazsa olmazımız. Yine çok soru geliyor. Abi işte bu bazı ürünler var. İşte bu ürünleri kullanmasam sadece elyaf koysam olmaz mı? Ben işte elyaf koydum, hiç başım ağrımadı gibisinden. Ben hep şunu söylüyorum. Yani çoğu yerde de bunu benzetirim. Yani ben malum biliyorsunuz Malatya'dayım. Yani benim Malatya'dan İstanbul'a Mercedes, BMW gibi bir araçla gitmemle Şahin ve Doğan marka bir araçla gitmem gibi. Yani her şekilde istediğim yere ulaşırım ama ben söylediğim gibi işte böyle Mercedes, BMW'le en iyi şekilde giderken Doğan'la da giderim ama nasıl giderim? Yani bunu siz şöyle bir gözünüzde hayal edin. Olay bu arkadaşlar. Yani siz en iyi malzemeyi kullanırsanız, filtreniz çok iyi olursa, kuvvetli olursa, debisi yüksek olursa sorunlarınızı minimize etmiş olacaksınız. Ve işte başta saydığım balık ölümleri, yosunlar, aklar vesaire bunları hiç uğraşmayacaksınız veya kısa süreli bir çözümle bunu halletmiş olacaksınız. Gerçekten filtre çok önemli. Ben işte burada görüyorsunuz JBL 1501 seri bir filtrem var 4 sepetli. Bunu da geçen yıl APC Plant Türkiye distribütörü Rasim Demirtaş abim Kadıköy Akvaryumist sağlamıştı. Ona da tekrardan bu video aracılığıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Arkadaşlar ben bunu yaklaşık 270 litrelik bitkili tankında kullanıyorum. Bitkili tasarım tankında. Ve ekstra olarak da bir tane de böyle uygun Jebo bir marka filtrem var. Ona da sadece elyaf ekliyorum. Elyafı böyle 2 ay süreyle değiştirmek amaçlı kullanıyorum. Yani suyun biraz daha böyle görüntü kirliliğini vesaire çözmek için ekstra bir filtre olarak kullanıyorum ama asıl önemli olan bu. Arkadaşlar bu filtre ve bu filtre malzemeleri. Yani biyolojik filtre. Şimdi bir normal şey vardır. Yani işte balık artıklarını ben filtre koyduğum zaman balık işte bu yemlerini çekiyor vesaire. Bunun için temizlikte kullanıyoruz gibi. Aslında yanlış demeyelim de bir eksik bir bilgi var. Arkadaşlar şöyle sizin akvaryuma eklediğiniz balıklar, başta da bahsetmiştim bitki çürükleri, işte kullandığımız toprak, zemin vesaire zamanla orada bir tortu oluşuyor ve bunlar akvaryumda müthiş derecede bir amonyak patlamasına neden oluyor. Eğer siz bu amonyağı işte amonyak, nitrit, nitrat arkasından işte bitkinin kullanması için bu döngüyü sağlayamazsanız akvaryumunuzda maalesef ki işte alg, yosun ve balık ölümlerine sebep oluyor. İşte bu önümde gördüğünüz ürünlerle bunları bayağı bir absorbe etmiş oluyoruz, minimize etmiş oluyoruz. Şimdi şöyle diyelim, aslında 3 tane filtreleme olayı var. Yani filtreleme. Şimdi biri mekanik filtre temizliği. Mekanik filtre temizliği derken nasıl mekanik filtre? Şu önümde de görüyorsunuz. Örneğin burada bir Sera'nın Clean Clear var. Elyaf. Yine
şöyle bir elyafımız var. Bu elyaflarda her yerden temin edebiliyorsunuz. Farklı markalar var. Bunlar arkadaşlar yine süngerler var. Örneğin çoğu dış filtre vesaire aldığınız zaman böyle içerisinden işte farklı renklerde vesaire böyle süngerler çıkar. Biyolojik sünger vesaire diye de adlandırılır. Arkadaşlar bunlar mekanik temizliğe çözmeye çalışırlar. Yani mekanik temizliği çözmeye çalışırlar. Nasıl? İşte bahsettiğimiz o yem artıkları, fazla yemlemeler, bitki çürükleri vesaire bunlar bu gözenekler sayesinde tutunarak akvaryumunuza bir mekanik filtreleme sağlamış olurlar. İkinci ise emici olarak adlandırdığım filtre malzemeleri var. İşte bunlar nedir? Örneğin işte fosfat tutucular, amonyak tutucular, ondan sonra nitrat tutucular vesaire gibi. Bir de biyolojik filtre malzemeleri var. O da işte çoğu akvaryumcunun filtresinde, dış filtresinde kullandığı Matrix, Seacham'in Matrix ürünü var. Gerçekten bu olmazsa olmaz. Matrix neden önemli arkadaşlar? İşte bahsettiğim gibi yani akvaryumumuzda amonyaktan kurtulmaya çalışıyoruz. Ve doğal olarak bu denge nasıl oluyor? Amonyağı nitrite çeviriyoruz. Nitriti nitrata çeviriyor. Yani bitkilerin besin haline, besin için şeklinde tüketmesini sağlıyor. Bu ürün bunu bakterilerle sağlamış oluyor. Yani akvaryumdaki döngünün tamamlanması için bir bakteri olması lazım. Ve bu bakterilerde bu Seachem Matrix ürününde yüzeyel olarak tutunuyorlar. Ve bu yararlı bakteriler sayesinde işte suyunuz berraklaşmış oluyor. Ondan sonra işte bu amonyağı vesaire tuttuğundan dolayı da bunu nitrat şekline çevirerek besinlerin kullanmasını kolaylaştırıyor. Farklı ürünler sunan arkadaşlar da oluyor. İşte Biobol toplar vesaire vesaire. Arkadaşlar önemli bir şey söyleyeyim. Matrix'in 1 litresinin sağladığı yani yüzeyel alan olarak oluşturduğu bakteri tutumunu yaklaşık 170 litre Biobol topla ancak sağlamış oluyorsunuz. Gerçekten çok çok önemli. Yani kısaca tekrarlayayım. 1 litre Matrix'in yaptığı işi 170 litre Biobol toplar sağlamış oluyor. Yani bu kadar çok mu önemli? Evet, çok 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 önemli arkadaşlar. Gerçekten de Matrix benim için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Geçenlerde zaten Green Aqua'nın vesaire videolarını da takip eden arkadaşlar var bildiğim kadarıyla. Orada da hatta böyle bir makro incelemesini yapmışlardı. Yüzeyel alan olarak birçok firmanın çok çok önünde, hatta ilk sırada diyebilirim. Şöyle bir denitrat ürünümüz var. Bunu da yine kullanıyorum ben. Şöyle özellikle ben çoğu videomda da belirtmiştim aslında. Ben bitkili akvaryum tasarımımı tamamladıktan yani hardscape süreci bittikten sonra ben akvaryuma filtreme sadece elyaf vesaire koyuyorum. Ekstra olarak yine denitrat falan da koyuyorum. Yine burada fosquart var. Fosfat tutucu. Bu ürünle beraber ben 2 hafta kadar ortalama çalışıyorum. Yani hatta bu yıl 2001 yarışması için hazırladığım tankımda ben 3 hafta kadar bu ürünleri sadece boş olarak çalıştırdım. Bitki eklemeden, dikimi yapmadan. Şöyle malum işte fosfat vesaire silikata neden oluyor, diatoma neden oluyor ve böylece işte beklenmedik can sıkıcı olaylara maruz kalıyoruz. Ve gerçekten de hobiden soğutucu şeyler. Onun için ben bu ürünleri daha önceki videolarımda izlerseniz ayrıntılı şekilde anlatmıştım. Şöyle sadece kısaca hemen üzerinden geçeyim. Evet şöyle arkadaşlar fosquart. Fosfat tutucu yani silikat giderici. Silikat nedir? Diatoma neden olur. Diatom işte akları vesaire tutar, ak patlamasına neden olur. Ve akvaryumunuzu bitki dikimi vesaire yaparsınız. Sonra bir bakmışsınız akvaryum komple yosuna maruz kalmış. Ondan sonra hakikaten moraliniz bozulur. Hatta biz geçenlerde bu fosquart'la alakalı Emilhan Yılmaz hocam var. Ramen Aquascape olarak biliniyor Instagram'da da. O hatta YouTube videoları da var şu an. Kendisi de eklemeye başladı. Özellikle böyle KH vesaire ile alakalı çok güzel videolar hazırlıyor. İzlemenizi öneririm. Hatta şöyle alta vesaire de linkini koyayım.
Hatta biz geçen bunun akşam bir muhabbetimizde dedik ki işte malum biz akvaryum kuruyoruz. İçerisine kökler, kaya parçaları vesaire. Bu o kadar çok böyle KH vesaire o kadar yükseltiyor ki. Ve bu da silikat ve arkasından malum işte diatoma neden oluyor. Biz bunu böyle tartışırken şöyle bir şey var. Yani sıfır fosfat yosunu bitirdim. Yani sıfır fosfatı sağladım, yosunu bitirdim diye bir şey yok arkadaşlar. Sıfır fosfatta da bu kez tekrardan alt patlaması olabiliyor. Yani onu dengede tutmak gerekiyor. Şöyle fosquart eklediğim zaman dış filtreye kendisi hatta bir ppm olarak hesaplama yapmıştı. Hani ben de onu böyle 100 litreye falan çevirdim. Bu süreçte arkadaşlar 100 litreye yaklaşık 2 milim kadar ekstra fosfat eklemeye çalışın. Çünkü dengeyi sağlayın. Bir anda da sıfır ederseniz yine alt patlamasına neden olur. Bu söylediğim ne zaman? Hardscape bitti. 2 hafta 3 hafta. Boş akvaryumu çalıştırdınız. Su doldurup. Sonrasında bitki dikimine geçeceksiniz. Ve şimdi işte ben malum bitki dikimine geçeceğim. Bu ürünleri ekleyeceğim ama bir ay kadar falan tutacağım arkadaşlar bunları. Yani maksimum bir ay kadar filtremde olacak. Fosquart. Matrix her zaman olması lazım. Yine denitrat var. İşte bahsettiğim gibi hardscape sürecinde falan da kullandım ben bunu. Ve ayrıca yine bitki dikimi esnasında da yine böyle bir 1-2 hafta kadar yine dış filtremde tutacağım. Hatta yine nitrat oranına falan bakarım. Ekstra da ekliyoruz zaten. Ona göre karar vereceğiz. Yani büyük ihtimal çıkaracağım zaten 1-2 hafta içerisinde. Bunu da buraya alalım. Ve Hipersorb var. Bu sene benim de yeni tanıştığım bir ürün. Müsaadenizle. Hipersorb. Aslında belki soranlar olmuştur, abi Purigen kullanmıyor musun? Arkadaşlar Purigen olmazsa olmazlarımdan bir tanesiydi. Bu yıl akvaryumda kullanmayacağım. Neden? İşte kendi sponsorum Seachem firması. Hipersorb ürünüyle alakalı böyle bir kullanmamı tavsiye ettiler. Ben de zaten iyi kötü takip etmiştim. Biraz daha inceledim. Arkadaşlar Purigen'in yerine kullanılabiliyor. Aslında sentetik bir absorbe edici. İşte sudaki Purigen'in sağladığı berraklığı vesaire sağlamaya çalışıyor. Purigen'le birebir aynı değil. Bir alt şeyi. Özellikle hani böyle işte ürün çok pahalı Purigen vesaire diyen arkadaşlar vardı. Alternatif olarak kullanabilirsiniz. Ben şu an bu ürünü sadece bir nano akvaryumda kullandım. Gayet de başarılı. Yani suyun berraklığı kısaca özetlemek gerekirse gayet iyi sağladı. Yine ben bu ürünü de kullanacağım. Arkadaşlar bunları da yani 100 litreye yaklaşık 100 milim yetiyor. Onu da söyleyeyim. Böyle arada unuttuğum olabiliyor. Yine mesela Matrix'i 400 litreye tankınıza 1 litre kadar falan ekleyebilirsiniz. Ha bunlar ayrıca arkadaşlar ya ben bunu aldım Selçuk abi tamam işte 100 verdik 200 verdik vesaire. Ya bunu kullandım 3-5 ay sonra ben bunları atacağım mı? Atmayın arkadaşlar. Bildiğiniz saf, kokusuz, berrak çamaşır suları var. Bunları dezenfekte edebiliyorsunuz, temizleyebiliyorsunuz. Ve tekrardan %85'e kadar tekrar kullanılabilirliği oluyor. Rahatlıkla kullanılabilirsiniz. Tabii çamaşır suyunu eklediniz işte belli bir süre beklettiniz ama bol suyla temizleyip yıkadıktan sonra tekrardan kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar evet bitkili dikime geçeceğim. Dediğim gibi o Matrix devamlı akvaryumda olacak. Denitratı ve fosquart'ı böyle bir aya kadar bekletmeye çalışacağım. Yine Hipersorb da sürekli olacak. Ve iki tane de çoğu zaman da zaten videolarımda dile getiriyorum ama gerçekten de arkadaşlar olmazsa olmazlardan bir tanesi. Hani dedik ya işte bu amonya, nitrite dönecek, nitrata dönecek, bitki bunu emecek vesaire ne sayesinde oluyor bunlar? Ekolojik denge oturup bakteriler koloni olduktan sonra oluyor. İşte o zaman siz bu sunumunuzda berraklığı sağlarsınız, alg sorunu yaşamazsınız, balık ölümleri yaşamazsınız vesaire. Bunları filtre malzemesini kullandıktan sonra bu iki ürüne de gerçekten çok önem verdiğim ürünler. Özellikle Prime
Mesela ben büyük tankımda ters ozmoz su kullanmıyorum. Genelde Malatya işte çeşme suyu yaklaşık pH değerleri böyle 7.7'lerde falan. TDS değerleri de böyle 130-140'ı geçmiyor. İşte biraz böyle ters ozmoz ekliyorum falan ama çoğunluğu %70'i 80'ini çeşme suyundan yapıyorum. Arkadaşlar çeşme suyu kullanan arkadaşlar için gerçekten de tavsiye ediyorum. Prime ürün. Sudaki kloru vesaire alıyor. Çoğu böyle elektronları vesaire bağlıyor. Sudaki böyle yani nasıl diyeyim zehirli maddeleri, zehirli atıkları da bağlamış oluyor. Kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ve Stability uyuyan bakteri kolonisi. Bunu siz akvaryumunuza ekliyorsunuz. Bakteriler akvaryuma eklendikten sonra hemen gidiyorlar Matrix'e yerleşiyorlar. Diyorlar tamam burası bizim. Artık biz burada kendi köyümüzü, şehrimizi kuralım. Ve doğru olarak orada kolonileşme oluyor. Ve bu şekilde de akvaryumunuza başarıyı sağlamış oluyorsunuz. Arkadaşlar yani elimden geldiği kadar YouTube'dan, Instagram adresimden, Facebook'tan böyle sorular geliyordu. Böyle yüzeyel anlatmaya çalıştım. Çok böyle ayrıntılara girip de kafanızı kurcalamak istemiyorum. İşte şu kadar eklerseniz bu kadar ppm sağlarsınız vesaire gibi. Zaten ürünlerinde çoğu satış sitelerine bakarsanız ne kadar eklemeniz gerektiği ile alakalı geniş bilgi yelpazesi var. Filtreleme ile alakalı da şöyle diyeyim arkadaşlar. Genelde diyorlar bu öneriler de çok geliyor. İşte abi şöyle bir 100 litre kadar akvaryumum var. Nasıl bir filtre önerirsin? Hangi marka önerirsin? Vesaire gibi. Arkadaşlar genelde zaten ürünlerin üzerinde yazıyor. İşte diyor ki mesela bu ürün yanlış hatırlamıyorsam işte 200 ila 500 litre arasında gibi bir başarı sağlayacağını yazmış, söylemiş. Yani baktığınızda şu litrenizi, akvaryum kapasitesi litrenizi yaklaşık 1 saatte en az minimum 2 kez çevirmesi gerekiyor. Yani siz 100 litrelik bir akvaryuma 50 litre veya 100 litre arasında bir debi sağlamış, bir filtreleme olanağı sunmuş bir ürün alırsanız gerçekten de başınız ağrır. Çünkü filtreleme de dediğimiz gibi çok önemli. Bu suyun deviri çok önemli. Az bir devir olursa siz ürünü korsunuz ama debisi düşmüştür. Su çevrimi çok yavaştır. Ve doğal olarak durgun sularda yine malum işte görmüşsünüzdür durgun havuzlar, sular hatta böyle çukurlarda sular birikir hemen orada yosun oluşur. Bu tarz sıkıntılarla karşılaşmamanız için de bunun tekrardan altını çizelim. Evet. Şimdilik bu kadar ve bundan sonra da şöyle devamlı olacak. İşte malum dediğim gibi elimden geldiği kadar hatta böyle bazen espri yapıyorum. Sabah kalkıyorum en az 2 tane soru geceleyin bana yazılmış. Onlara dilimin döndüğü kadar, kullandığım kadar yorum yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum. En azından böyle soruların böyle kendi önümde toplayarak en fazla hangi sorulara cevap geliyor, sorular geliyorsa onlara böyle video aracılığıyla cevap vermek daha iyi olacak. Hem ben yorulmamış olacağım hem de arkadaşlara böyle görsel sunarak daha iyi şekilde faydamız olur. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Yine farklı bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Keyifli hobiler, yosunsuz akvaryumlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Ve sponsorlarımdan Türkiye distribütörü Seachem firması Emrah Bey ve Ali Bey'e de tekrardan teşekkürler, sağ olsunlar. Bizi uluslararası yarışmalarda malzeme göndererek maddi manevi anlamda diyeyim daha doğrusu işte malzemelerini gönderiyorlar vesaire. O tarzda da bize çok desteklerini sağlıyorlar. Tekrardan video aracılığıyla onlara teşekkür ediyorum. Rasim Demirtaş abime ona da selamlar. Ona da teşekkürlerimi iletirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.